Arabistan'ın güneyinde, bugün rüzgarın kumları savurduğu, yüksek sütunlar, görkemli yapılar, güçlü insanlar, Kur'an'ın İrem, yüksek sütunlar sahibin dile andığı bir iz. Ve bu iz, Ad kavmini işaret eder. Anlatılana göre kendilerini yenilmez sanıyorlardı. Çölde yükselen taşlar bir özgüven deyin, bir kibir hikayesine dönüşebilirdi. Ve o kavmin içinden bir peygamber çıktı, Hizder Hud. Aynı topraklarda büyümüş, aynı dili konuşmuş ama kalbi başka bir hakikate bağlıydı. Bu bölümde sadece kapıyı araladık. Çünkü asıl soru şimdi başlıyor. Bu kavim neden uyarıldı? Ve ufukta beliren o karanlık, yağmur muydu, yoksa başka bir şey mi? Gezleşeler. Handa Hud'un hayatına dair bilgiler Kur'an-ı sınırlıdır. Onun doğum yılı kesin olarak bilinmez. Milattan önce 2. bin yıl civarında yaşamış olabileceği tahmin edilir. Ancak bu tarih kesin değildir. Yaşadığı bölgenin Yemen, Umman ve Hadramut civarı olduğu tahmin edilir. O dönem Arabistan'ın güneyi çöl olmasına rağmen ticaret yollarının kesiştiği, güçlü kabilelerin yaşadığı bir bölgeydi. Güney Arabistan yalnızca çöl değildi. Baharat yolları, kervan ticareti ve stratejik geçiş noktaları bu bölgeyi önemli kılıyordu. Ad kavmi zenginleşmiş, mimaride ileri gitmiş ve güçlerine güvenmişti. Acele edin, sütunlar şehri bizi bekliyor. Karanlık çökmeden önce ulaşmalıyız. İşte böyle bir coğrafyada, böyle bir toplumun içinden Hazerhut çıktı. Aynı topraklarda büyüdü, aynı insanlarla yaşadı. Fakat kalbi farklıydı. O, güce değil, hakikate inanıyordu. Fakat güç, beraberinde kibri getirdi. Ve kibir, tarihte hiçbir medeniyeti ayakta tutamadı. Rivayetlerde babasının adı Abdullah veya Şalih olarak zikredilir. Ancak bunlar kesin bilgi değildir. Tarih, Hanca Hud'un ailesi konusunda sessindir. Fakat onun, kavminin içinden biri olduğunu biliyoruz. O da aynı dili konuşmuş, aynı topraklarda büyümüş, aynı kültürü solumuştu. Çocukluğu muhtemelen Id kavminin yerleşim alanlarında güçlü yapıların gölgesinde geçti. Devasa sütunlar, görkemli yapılar ve güce duyulan hayranlık, onun çocukluk manzarasıydı. Ad kavmi mimaride ustaydı. Büyük yapılar inşa ediyor, güçleriyle övünüyorlardı. Onların gözünde taş, kudretin sembolüydü. Yüksek sütunlar yalnızca mimari değil, aynı zamanda bir meydan okumaydı. Hud da bu ortamda büyüdü. Fakat kalbi kavminin inançlarından farklıydı. Güçle övünen bir toplumun içinde tevazu taşıyan bir yürek vardı. Bu farklı kalp, yakında bir ilahi görevle yüklenecekti. Ad kavmi putlara tapıyor, güç ve zenginlikleriyle övünüyor, kendilerini yenilmez sanıyordu. Kur'an onların bizden daha güçlü kim var dediklerini aktarır. İşte Hazreti Hud'un mücadelesi tam bu kibirle başladı. Nasıl sağladığına dair açık bir bilgi yoktur. Ancak o dönemde insanlar genellikle hayvancılık ve ticaretle uğraşıyordu. En taze baharatlarımız geldi. Buyurun, bir bakın. Şunlar ne kadar? Çok pahalı değil mi? Peygamberlerin çoğunun emekle geçindiği bilinir. Hazreti Hud'un da kavmi içinde saygın ve dürüst bir kişi olduğu anlaşılmaktadır. Fakat onun karşısında sıradan bir topluluk yoktu. Servetlerine güvenen, ordularına inanan, saraylarıyla övünen bir medeniyet vardı. Onlar taşla güç kazandıklarını sanıyordu. O ise gücün yalnızca Allah'a ait olduğunu söylüyordu. Ve tarih bu mücadelenin sonucunu unutmayacaktı.
Peygamberliğin hangi yaşta verildiği kesin değildir. Ancak İslam geleneğinde peygamberlik genellikle olgunluk çağında verilmiştir. Hazreti Hud'a da Allah tarafından kavmini uyaranma için vahiy gönderildi. Miyazar Kasin. Onun en büyük özelliği sabrı ve kararlılığıydı. Hazreti Hud kavmine seslendi. Onları tek Allah'a kulluğa çağırdı. Zulmü bırakmalarını, ölçüsüzlüğü terk etmelerini istedi. Sarayları vardı, orduları vardı. Taşla ölümsüzlük kurduklarını sanıyorlardı. Zaman geçti, uyular devam etti. Fakat kalpler sertleşti. Ardından kuraklık başladı. Yağmurlar kesildi. Toprak çatladı. Bu bir tesadüf değildi. Bu bir uyarıydı. Hazreti Hud sabretti. Hakikati haykırmaya devam etti. Çünkü onun mücadelesi bir insanla değil, bir zihniyetleydi. Ve tarihte kibir her zaman bir bedel ödemiştir. Kuraklık başladı. Yağmurlar kesildi. Toprak çatladı. Hazreti Hud onları tekrar uyardı. Rabbinizden bağışlanma dileyin. O size gökten bol yağmur indirsin dedi. Ama kavim direnmeye devam etti. Ufukta kara bir bulut belirdiğinde sevindiler. Yağmur geldiğini sandılar. Oysa gelen bir rahmet değil, azaptı. Allah'ım yardım edin! Kaçın! Kur'an'ın anlattığına göre 7 gece 8 gün süren şiddetli bir rüzgar kavmi yerle bir etti. Güçlü bedenler kumların altına gömüldü. Yüksek sütunlar yıkıldı. Kibirli medeniyet tarihten silindi.